Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size markaya ait, büyük bir markaya ait hırkamın yapımını anlatacağım. Şu şekilde hırkamız motiflerden oluşuyor. Crop bir hırka. Boyu 42 santim, eni 48 santim genişliğinde. 36-38 bedene uygun bir hırka oldu benimki. Ancak nasıl beden büyütebiliriz, nasıl küçültebiliriz bunu hem motifle hem de farklı tekniklerle anlattım. Ben kollarda farklı teknikler kullandım. Yine aynı şekilde şu yanlardan da motif eklemeden nasıl büyütüp küçültebileceğimizi anlattım. Şu şekilde iki cep yaptık. Şöyle de kendi ipinden minik düğmeler yaptım. Henüz bunları dikmedim ama sosyal medya hesabımda üzerimdeki halini, tamamen bitmiş halini de görebilirsiniz eğer beni oradan takip ediyorsanız. Şöyle kolları da motiflerden oluşuyor. Yine dediğim gibi şu kollarda hem eksiltme detayını hem de nasıl büyütebileceğimizi anlattım. Hırkayı neredeyse renkleriyle birlikte birebir aynı yapmaya çalıştım, ancak kendi üzerime göre nasıl daha rahat kullanabilirim şeklinde ufak tefek değişiklikler yaptım. Siz de orijinal resmine bakarak veya benim yaptıklarıma bakarak ikisi arasında kendi bedeninize göre bir çalışma yapabilirsiniz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Benim severek kullanabileceğim güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz şimdi hırkamın yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, ben motifimin yapımında Alize Cotton Gold, yani elimde olan koton ipleri kullandım diyebilirim. Markasının aynı olmasına gerek yok. Ancak modelin orijinalinde koton iple çalışılmamıştı. Bunu ben kendi tercihim olarak yaptım. Modelin orijinalinde daha böyle yünlü kışlık bir iple çalışılmıştı. Ancak böyle delikli, crop, böyle daha çok baharda ve sıcak havalarda giyebileceğimiz veya yaz akşamlarında serin havalarda giyebileceğimiz bir hırka olduğu için, çok kışlık olmadığı için ben yünlü bir iple örmeyi tercih etmedim. Koton ipleri öyle mevsimlerde daha rahat kullandığım için koton iplerle tercih ettim. Bu iplerin çoğu elimde vardı. Sadece şu ip daha çok uyuyordu aslında orijinal rengine, ama bu ipin devamını bulamadım. Çevremdeki dükkanlara da baktım. O yüzden daha koyu kahveyle örmek durumunda kaldım. Şu dört renk neredeyse modelin orijinaliyle aynı. Sadece koyu kahvem biraz modelden farklı oldu. Onun dışında renk olarak birebir aynı diyebiliriz. Sadece iplerim de koton. Ve ben bu koton ipleri modelin orijinalinin motiflerine ebat olarak yakın olması için kotonları iki kat kullandım. Şu şekilde hem içten hem dıştan çıkararak iki kat kullandım ipimi ve 5 milimetre tığ ile ördüm. Çünkü hazır tığ işi örgülerde veya mağazalarda satılan hazır el işi örgülerde genelde böyle daha iri motifler, daha salaş örgüler oluyor. O formu yakalayabilmek için ben kendi el ayarıma göre denedim ve bu şekilde iki kat yaparak ayarladım. 5 milimetre tığla ördüm. Sizin eliniz daha gevşekse 4,5 da örebilirsiniz. Veya çok sıkıysa 5,5 milimetre tığ da kullanabilirsiniz iki kat ipe. Şimdi motifimin yapımına geçebiliriz isterseniz. Şu şekilde iplerimizi alalım. Şimdi ilk göbeği başlarken aslında koyu renkle başlamam gerekiyor motife, ama ekranda görünmesi için ben size açık renkle göstereyim. Daha sonra koyuyla devam ederim. İki renk yaptım motiflerimi. Şöyle göstermek istiyorum. İki çeşit renk olarak. Bir koyu kahve ile başlayıp krem mürdüm, açık kahve siyah yaptık. Bir de açık kahve ile başlayıp koyu kahve krem mürdüm siyah yaptık. Modelde de bu şekilde iki çeşit aynı iplerle iki farklı renk sıralaması uygulanmıştı. Ben kendi iplerime göre sıraladım. Yani elimde az olan ipleri daha çok ortayı kullanmayı tercih ettim. Bu şekilde modelde de yan yana gelmeyecek şekilde iki farklı renkler, çapraz gelecek şekilde iki çeşit olarak kullanılmıştı. Şu anda ütüsüz benim motiflerim. Bu ön kısmı olacak. Bitmiş halini bu şekilde gösterebilirim. Siz zaten videonun başında tamamen bitmiş halini ve ütülü halini gördünüz, ama ben şu an yapım aşamasında olduğum için henüz tamamını bilmiyorum. Şimdi motifimize başlarken göbek kısmında önce sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka örmek için şu ipimi şöyle döndürüyorum. Bakın, şuradan fazlalık bırakıp şu şekilde bir halka yapıyorum. Tığımı geçirdim. Buraya 3 zincir çekiyorum. Bakın şöyle
tutuyoruz. Buraya 3 zincir çekiyoruz. Şu ipi kaçırmıyoruz hiç. Tığımı doluyorum. Bu sihirli halkamın içine başlangıç ipimi kaçırmıyorum. Daha sonra onu kullanacağım. Bu sihirli halkamın içine 12 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı zamanda içinden de çektiğim için ipi. 12 tane sihirli halkamızın içine 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu kenardaki ipimizi çekerek göbeğimizi şöyle küçülteceğiz. Onun için kullanacağız o ipi. 12 tane trabzanımızı yapalım. İki, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 trabzanımı yaptıktan sonra bu ipimle şu göbeği tamamen kapatıyorum. Şöyle sıkıyorum ve ilk trabzan olarak 3 zincir çekmiştik. Bu 3 zincir dahil 12 trabzan yapıyoruz ve bu 3 zincirin birincisine, en üsttekine batarak arkadan ilmeğimizi alıp ilmek kaydırma yapıp yukarıya çıkıyoruz. Ve burada 2 zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Bakın motifimin göbeği hep bu şekilde oluyor. İki farklı renk ile yapıyorum. Bakın bir şu açık kahve ile yapıyorum. Bir bu koyu kahve ile. Ben şu anda koyu kahveli olanı öreceğim ama net görmeniz için göbeği size açık renkle gösterdim ekranda net görünmesi için. Şimdi göbeğimi alıyorum. Şu şekilde ben koyu kahve ile yapmıştım. 12 tane trabzanım var. Krem rengi ipimizi alalım. Motifimizin ikinci sırasını yapacağız şimdi. Bu ikinci sırada artık bundan sonra motif hep aynı şekilde ilerleyecek. İlk önce rengimle ilmeğimi oluşturuyorum ipimle. Şimdi şurada göstereyim. Trabzanların şu tepesine değil de şu aralara batacağız. Bakın şu ara kısımlarına batarak iki trabzanın arasından batarak yapacağız trabzanlarımızı artık. İlmeğimi oluşturdum. İki trabzanın arasından hem şu bitirdiğim ipi gizleyeceğim. İki trabzanın arasından ilmeğimi öne doğru çekiyorum. Ve buraya 3 zincir çekiyorum. Aynı zamanda bu iplerimi de gizliyorum örerken. Aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi burası bizim motifimizin köşesi olacak. Ben genelde motiflere köşeden başlıyorum. Şimdi tığıma doladım. Yine aynı yere köşe olacağı için bir tane ikili trabzan yaptım. İlk ikisini çıkardım. 2 ilmeğim tığımda. Tekrar doladım. Alıyorum. İlk ikisini çıkardım. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu tığ işi örgülerimizde eksiltme olarak biliyoruz zaten. Şimdi burada modelimizin örneği olarak kullanacağız. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki araya buraya 2 tane ikili yaptık. Arada 2 zincir çektik. Burası köşe olacak. Şimdi bir sonraki araya 2 trabzanın arasına tığımı doladım. İlk ikisini çıkardım. Tekrar tığımı doladım. İlk ikisini çıkardım. Üçünü birlikte çektim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane ikili yapıyoruz. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki araya yine ilk ikisini çıkarıyorum. Tekrar tığımı doladım. İlk ikisini çıkardım ve üçünü birlikte çıkarıyorum. Bir zincir. Buraya da bir tane ikili yaptık. Bunların aralarında bir zincir çekiyoruz. Sadece köşelerde iki zincir çekiyoruz. Şimdi iki tane tekli yaptık. Üçüncü de yine köşe koyacağız. Dört köşe olması için. Tığımı doladım. Bir sonraki araya ilk ikisini çektim. Tekrar tığımı doladım. İlk ikisini çıkardım. Üçünü birlikte alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya
İlk ikisini çıkardım, battım. İlk ikisini, üçünü birlikte çektim. Bir zincir çekiyorum. Bakın aynı yere iki tane ikili yaptık ve köşe oluşturduk. Şimdi yine iki tane tekli yapıyorum bir sonraki araya. İlk ikileri çıkarıp üçünü birlikte alıyorum. Bir zincir, bir sonraki araya yine bir tekli, tek ikili daha doğrusu. Tekrar bir zincir çektim. Bakın tekrar köşe iki tekli oldu. Şimdi üçüncü köşemi oluşturacağım. Aynı yere iki tane ikili yapıyorum. Aralarına iki zincir çekerek. İki zincir çekiyorum. Örneği yavaşça gösterdiğim için artık hızlandım. Bir zincir çekiyorum. Yine bir sonraki araya bir tek ikili yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki araya yine bir tane ikili yapıyorum. Bir zincir. Şimdi dördüncü köşemi yapacağım. Tığımı doladım. Bu araya iki tane ikili yapıp aralarına iki zincir çekiyoruz. 2 bir zincir çekiyorum. Son iki tane trabzanımın arası kaldı. Buraya da bir tane ikili yapıyorum. Bir zincir. Son araya da bir tane ikili yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başlangıç yerime geldim. Bakın bu başlangıç yerinde zincire değil de bir sonraki trabzan tepesine batıp ilmeğimi kaydırıp iki zincir çekerek bitiriyorum. Buradan ipimi kestim. Şu anda motifimin görüntüsü bu şekilde bakın. Şimdi bir sonrakinde bu tekliler aralandığında daha net gözükecek motifim. Şimdi mürdüm rengimizi kullanacağız. Yine ilmeğimizi oluşturalım. Yine ben köşeden başlıyorum. Bu köşeden ilmeğimi geçirdim. Buraya 3 zincir ile yukarıya çıkıyorum buradan. Tığımı doladım. Aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bir tane daha yapacağım aynı yere. Tığımı doladım. İlk ikiyi çıkardım. Tığımı doladım. Yine ilk iki. Üçünü birlikte. Sadece bu ilk yaptığımı 3 zincirle yukarıya çıkıp trabzan yapıyoruz. Sonrasında model hep aynı bakın. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın bu iki bademin arasına diyebilirim. Tığımı doladım. İlk ikisini çıkardım. Tekrar tığımı dolayıp ilk iki, üçünü birlikte alıyorum. Bir zincir. Bir sonraki araya tekrar bir tekli yapıyorum. Tek ikili yapıyorum daha doğrusu. İkisini birlikte, üçünü bir kere de çıkarıyorum. Tekrar bir zincir. Bir sonraki araya önce ilk ikisini tekrar dolayıp iki, üçünü birlikte. Şimdi bakın köşeye geldim. Tığımı doladım. Önce ilk ikisini çıkardım. Tekrar ve burada köşede iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha ikili yapıyorum. Pardon, tığım takıldı. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki sırada tekliler 3'e çıktı. Bu şekilde sıra başlangıcına kadar tamamlayalım. Evet, aynı teknikte birleştirdim ve kapattım sıramı. Şimdi bir üst sırada açık kahve ile yapacağım. Yine aynı örnek. Bir önceki sıranın aynısı ama başlangıcı ve bitişi tekrar göstermek istiyorum. İlmeğimi oluşturdum. 3 zincir ile çıkıyorum yukarıya. Tığımı doladım. Bir tane ikili trabzan.
bir tek başlangıç böyle. 2 zincir çektim. Daha sonra ilk ikisini çıkarıyoruz, doladık. Tekrar ilk ikisini, üçünü birlikte. Aralarda bir zincir çekiyorum. Sadece köşelerde 2 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. İkisinin arasına bakın, yaptığım iki bademin arasına. Tekrar doladım. Önce ilk ikisine. Daha sonra yine ilk iki, üçünü birlikte. Bir zincir çekiyorum. Aralarına köşeye kadar hepsinin bademlerimi oluşturuyorum. Bir üst sırada bakın tekliler, tek olanlar bademler 4 tane oldu. Şimdi köşeye geldiğimde yine 2 tane yapıyorum. Tıpkı dediğim gibi önceki sıranın birebir aynısı. Sadece şu yuvarlak zeminin üstüne kurulurken dikkat edip oluşturduğumuzda sonra köşeler birbirini takip ediyor. Arttırma yerleri belli oluyor zaten. 2 zincir çekip tekrar aynı yere yapıyorum. Bu şekilde başladığımız yere gelene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet, başlangıç yerime, köşeme yaklaştım. Tek bademlerimi yapıyorum. Son yerime, son yuvama da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi açık renkte tekrar göstereyim. Bakın yaptığım 3 zincir burada. Bu 3 zincire değil de şu bir sonraki trabzanın tepesinden ilmek kaydırma ile bitiriyorum. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde bakın 4 rengimle oluşturdum. Şimdi siyah rengimle, birleştirme rengimle başlayacağım. Şöyle siyah ipimi alayım. Başlangıç zaten aynı bir öncekinde gösterdiğim gibi başlayıp kenarlarını örüp birleştirme kısmını göstereceğim size. Şimdi ilk motifimi siyah ipimle de aynı şekilde yapıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Köşeleri ve teklileri aynen yapıyorum. Sadece siyah ipimde bu siyah kısım en dış kısım olduğu için birleştirmelerde kullanacağım için ve kenarlara denk geldiği için germe yapmasın diye bu köşelerde 3 zincir çekiyorum. Boş kalan köşelerde. İlk motifimi aynı teknikle kapatıp örüyorum. Şimdi ikincisini birleştireceğiz. Şimdi aynı teknikle ördüm. Boş köşelere 3 tane zincir çektim. Birleştireceğim. Köşeye geldim. Köşelerden başlıyoruz birleştirmeye. Bir zincir çektim. Şimdi köşenin ilk ikilisini yapıyorum. Birleştirme koyu renge geldi ama örneği zaten gösterdik, biliyoruz. İkilimi yaptım. 2 tane zincir çekiyorum ve diğer motifimin köşesine, bakın şu köşedeki boşluğa ilmeğimi geçirip tekrar 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada şu şekilde buraya bağlamış oldum. Buradan yine örmeye devam ettiğim motifime 2 zincir çektim. Örmeye devam ettiğim motifime aynı köşeye bir badem yapıyorum ve bir zincir çektim. Bakın örmeye devam ettiğim köşemde oluşturdum. Bir zincir çektim. Diğer motifimde bir sonraki delikten yine bu ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aldım. Bir sonraki deliğe bademimi yapıyorum. Bir zincir çekip yine karşıdaki motifin sıradaki deliğinden ilmeğimi geçirerek bir zincir daha çekiyorum. Tekrar bir sonrakine bademimi yaptım. Zaten motif birleştirmeyi bilenler, tığ işine aşina olanlar bunu rahatlıkla yapacaktır. Ancak ilk defa öğrenenler veya acemi olanlar, unutanlar için ben detaylı olarak göstermek istedim. Örneğimi yaptım. Bir zincir çektim. Karşı motiften de bir sonraki delikten geçiriyorum. Tekrar aynı.
köşeye kadar bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çektim. Bir sonraki deliğe yine bir zincir çekiyorum. Şimdi köşemdeyim. Bir tane bademimi yapıyorum. 2 zincir çektim. Karşıdaki motifin köşe boşluğundan bakın sıra oraya geldi. Köşeden ilmeğimi çıkarıp tekrar 2 zincir çektim. Yine örmeye devam ettiğim motifime bademimi yapıp bir zincir çekiyorum ve buradan örmeye devam ediyorum. Şöyle bakın iki motifimiz birleşmiş oluyor görüntü olarak da şu şekilde. Şimdi buradan motifi tamamlıyorum. Aralarında bir zincir çekiyoruz. Siyah iple yaparken boş köşelerde 3 zincir, birleştirme köşelerinde de bademi yapıp 2 zincir, karşı motiften geçirip 2 zincir çekip tekrar bir sonraki bademi yapıyoruz. Tüm detaylarıyla anlattım. Yine takıldığınız veya koyu renk ipte anlayamadığımız yerler olursa canlandıramadığımız sayılarıyla net anlatmaya çalıştım ama bana yorumlardan ve DM'den her zaman ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde sabitleyip bir önceki sıralarla 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu şekilde bakın motiflerimi birleştiriyorum. Bunlar ütülendiğinde daha düzgün bir görüntü olacak zaten. Şöyle göstermek istiyorum ben size arka parçamı. Modelin orijinalinde arka parça 3 motifti. Ben 3 motif yaptığımda bedenime biraz küçük geldi. Eğer 36 beden, X small bedenseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ama onlar hazır olduğu için her bedene 3 motifi uyarlayabilmişler. Ben tek tip iple çalıştığım için o şekilde yapamadım. Bir sıra fazla motif ekledim. 38 ve 40 beden için bu ölçü daha iyi olacaktır. Şu an ütülenmemiş haliyle arkayı söylüyorum. 45 santim. Ütülendiğinde bu 48 santim civarında olacaktır. 47-48 santim. Şu şekilde birleştirerek bir o renkten bir o renkten bir diğer renk bir diğer renk şeklinde birleştirdim. Boyunu da 3 motif boyu şeklinde yaptım. Motifimin tek ölçüsünü de söylemek istiyorum. Şöyle kaça kaç olduğunu. 12,5 santim bir tanesi tam. 12,5 santime 12,5 santim diyebilirim. Evet. 12,5 santim, 12 santim veya 13 santim olan motif ölçüsü hemen hemen benimle aynı olacaktır ölçüleri. Bu sayılarda yapabilir. Veya dediğim gibi zaten motifli tek tek ördüğümüz bir örgü olduğu için gözünüze hoş gelen 2 katlı veya daha kalın bir iple tek katlı uygun bir tığla örüp bir tane örnek motif çıkartıp onu ölçerek beden ölçünüze göre yapabilirsiniz. Çünkü bir bütün olarak değil sökme derdi yok. Tek tek örerek ekliyoruz. Ben şu şekilde 3 tane örüp sırtıma yanlarıma ölçtüğümde bana oldukça küçük geldi. Rahat gelmedi. O yüzden bir tane daha büyüttüm. Çünkü biraz hırka tarzında bir model. Crop hırka tarzında böyle bluz gibi giyiliyor ama hırka tarzında bir model olduğu için bu şekilde yaptım. Önleri de arkaya 4 tane 3 sıra motif ekledim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 motif arkam için. Ön içinde şöyle göstermek istiyorum. 3 motif boydan yaptım. 2 motif de burada. Şurada bir yarım motif çalışacağım. Bunu bu yarım motifleri genelde biz şu şekilde üçgen olarak yapıyorduk. Şöyle göstereyim. Şu şekilde yapıyorduk. Bunu isterseniz buraya o şekilde bir yarım motif de yapabilirsiniz. Şöyle göstereceğim. Şöyle bir yarım motif yerleştirebilirsiniz. Ama modelin orijinalinde yarım motifi şu şekilde, hatta şöyle ters olarak şu şekilde bir yarım motif çalışılmıştı modelin orijinalinde. Ben de o şekilde bir yarım motif yapacağım. Ben şu önümü oluşturdum. Şimdi bunun yarım motifini yapacağım.
Hemen karşısına da simetrik önünü oluşturup onun yarım motifini de sizinle birlikte yapacağım. Arka için 12 motif ördüm. Önleri de ikişer motiften hesaplayıp yaka boşluğu bırakarak 2, 4, 5 motif buraya, 5 motif buraya örüyorum. Daha sonra birleştirmek için ve kol için nasıl motifler yaptığımı göstereceğim sizlere. Diğer önümü de tamamlayayım. Yarım motifleri de birlikte yapalım. Evet, şimdi ben arkamı ve bir önümü yaptım. Şu şekilde birleştirdim. Şimdi ön tarafta orijinalin de önünde şu şekilde bir yarım motif vardı. Ben de bu yarım motifi göstereceğim şimdi size ve şu omuz kısmında bir birleştirmek için iki omuzu ek var. Onu göstereceğim. Şimdi diğer önümü birlikte yapalım. Şu şekilde bakın, önleri önce bu şekilde 4-5 motifi birleştirdim. Daha sonra da buraya yarım motifi ekliyorum. Şimdi ilk önce yarım motifimizi yapalım. Daha sonra da ekleyeceğim. Şimdi motifime zincirle başlıyorum, yarım motifime. Ben 18 zincir çekerek başladım. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincirimi çektim. Şimdi 1, 2, 3 tane trabzan gibi, kenar trabzanı gibi bırakıyorum. Dördüncüyü atlayıp beşinciye şu fıstıklarımızı yapıyoruz. İlk ikisini çıkardım. Yine aynı yere batıp ilk ikisini çıkarıp şurada batmak için, bir tane fıstık yapmak için boşluk bırakıyorum yani. Toplamda 5 tane bu şekilde fıstık yapacağız. Bir tane atlıyorum. Yine bir sonraki zincirime bir tane fıstık yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Alttan bir tane atlayıp diğerine fıstık yapıyorum. Bu şekilde 5 tane yapalım. Yani motifin kenarlarında dönerek yaptığımız işlemi burada zincir üzerine yapıyoruz. 5 tane yapalım. Şu fıstıklarımızdan 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımı dolayıp bir tane atlayıp bir diğerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu kenarda çektiğimiz 3 zincir gibi. Şöyle göstereyim. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Burada da 3 zincirim. Yani bu boşluklara bir üst sırada batmak için kullanacağız. Ben 16-17 zincir çektim. 18 sanırım az önce söylemiştim videoda. Burada fazla zincirimiz de kalsa bu taraftan sökebiliriz. Veya zaten küçük bir parça olduğu için zincir ölçünüz uymazsa söküp sayıya göre tekrar çekebilirsiniz. O sorun değil. Şimdi bu ipimizi kesip diğer rengimize geçiyoruz. Şöyle açık renkle yapacağız. Üst sıramızı. Burada da şimdi şu 3 çektiğimiz zincirin içine tıpkı motiflerin köşesinde yaptığımız işlem gibi içine alıp buraya sabitliyorum ipimi. 3 zincir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan. Buraya bir köşe yapacağız. Yarım motif olduğu için 2 tane köşemiz olacak. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere, aynı boşluğa bir fıstık yapıyorum. Şu şekilde bir zincir çekip şimdi bu aradaki boşluklara tıpkı motifimdeki gibi fıstıklarımı yapmaya devam ediyorum. Bakın şurada tıpkı motiflerin köşesinde yaptığımız gibi bu 3 zincirden sonraki boşluğa onu yaptık. Şimdi şu tek trabzanlık köşeye de aynısını yapacağız. Araya da tıpkı motiflerdeki gibi fıstıklarımızı, bademlerimizi veya ikili trabzanlarımızı yapacağız. Artık siz adına ne derseniz. Bu sırayı da bu şekilde yapalım. Şimdi geldiğimizde bu son araya, buraya da bir köşe yapacağız. İlk başlangıcında dediğim gibi iki köşeli olacak. Şu başta 3 zincirlik kısma yaptığımızı buraya yapacağız. 2 zincir çekip yine aynı yere bir
fıstık yapıyoruz. 2 zincir çekip bitiriyoruz motifimizi. Şimdi diğer rengimize geçeceğim. Görüntüsü de şu şekilde, bakın 2 tane köşesi oldu. Bu 2 köşeden büyüyecek sadece. Şimdi diğer rengime geçtiğimde bu rengi başlarken bu köşeden değil de yine şu kısımdan başlayacağız. Çünkü birleştirme yaparken diğer motife birleştirmek için şu kenar bize lazım olacak. Şu alt motiften alt motife bir tane ikili yapacağız. 3 zincir çektim. Yanına bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu köşeye atlıyorum. Bu köşede yine yeni köşemizi oluşturacağız. Köşeyi artık hep burada yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ikili fıstığımı yapıyorum. Şu şekilde, bakın burası sanki bu köşeden sonra devamı gibi bir görüntü olacak. Aralarına bir zincir çekerek yine bu aradaki bademleri boşluklara yapmaya devam edelim. Bademlerimi yaparak şimdi bu taraftaki köşeye geldim. Burada köşeyi yine oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere köşenin içine yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın şu kreme değil de yine bu zincire, şurada yaptığımızı buraya yapıyorum. Bir badem yaparak birleştiriyorum. 2 zincir çekip bitiriyoruz. Şimdi siyah birleştirme ipimizle birleştirmeyi yapacağız. Şu anda bakın motifimizin görüntüsü şu şekilde. Şimdi siyahla birleştirirken de buralardan birleştirerek motife tam oturmasını sağlayacağız. Şimdi siyah ipimi birleştirirken de yine bu son yaptığım rengin 3 zincirinin arasına alıyorum. Buradan 3 zincir çekiyorum. Buraya bir badem yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi motifim benim şu önüme şu şekilde oturacağı için buradaki köşeden başlayacağım birleştirmeye. Bu şekilde birleştirerek gelip burada motifimin yarısına kadar birleştirme yapacağım. Yani şuradan göstereyim. Diğer motifimi birleştirirken burada başlamıştım birleştirmeye. Bakın burada ilk ikilimi yapıp ikisinin arasında birleştiriyorum. Buradan sayıyorum, köşeden sonra 2 tane var. O yüzden 2 tane yapıp ikincinin arasına sayarak buraya denk geldiğini buradan birleştiriyorum. Daha sonra diğerini yapıyorum. Son sıramdaki rengimin ikincisine buraya birleştiriyorum. Köşeye geldiğimde köşeleri yaparak birleştiriyoruz. Ama diğer önde tam tersine geldiği için burada çıkış buradaydı. Şimdi çıkışta birleştirme gelecek. Bunu göstermek istedim. Simetriğinde nasıl yaptığımı, böyle başlarken birleştirmeye başlamıştık. Şimdi burada buraya ikinci boşluğuma bir tane daha ikili yapıyorum. Burada henüz birleştirme yapmıyoruz. Dış tarafta boşlukta kalacağı için tekrar bir zincir çektim. Şimdi köşemi yaparken birleştirmeye başlayacağım. 2 zincir çektim. Burada köşeme sabitleyip tekrar 2 zincir çekip köşemi yapmaya devam ediyorum. Burada bir zincir çekip bir sonraki boşluğa zaten motif sabitlemeyi, birleştirmeyi göstermiştim. Bu şekilde devam edelim diğer köşeye kadar motiflerimizi hem yapıp hem de birleştirmeye. Şimdi yine köşeye geldim. Bakın köşede bir fıstığımı yaptım. Buradan karşı köşeden 2 zincirimi çektim. Tekrar 2 zincir çekip köşemi yapıyorum. Köşemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi motifime döndüm, bakın. Şu karşıdaki birinci bademin arasından yine birleştiriyorum.
Bir zincir çekip bir sonraki boşluğuma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip şimdi burada da artık son bademimin üstüne yapıyorum. Çünkü şu şekilde tekrar göstermek istiyorum. Burada da önümde, diğer önümde yani. Şurada ilk başlangıçta batmak için kullanmıştım ama burayı sabitlememiştim. Bakın direkt başlamıştım. Çünkü burada yakada dönüş yapacağız. O dönüşü yaparken burayı yine düzeltip daha oval bir görüntü vereceğim. Bakın şurası ilk başlangıç için kullanmıştım. Şimdi burada da son rengimin son bademinin içine bir tane daha fıstık ya da badem yapıp zincirimi çekip kapatıyorum. Şu şekilde bitiriyoruz. Şimdi yine dediğim gibi burayı şuradan yakayı dönerken tamamlayacağız. İki önde birbirinin aynı olması için. Ütülendiğinde motiflerimiz daha güzel ve daha belirgin duracaklardır. Şimdi bu önleri arkayla nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Şimdi ilk önce arka parçada yapacağız omuz işlemimizi. Daha sonra da ön parçada birkaç sıra yapıp arkaya örerken birleştireceğiz yine motifler gibi. Şimdi ben omzum için şu kadar bir kısım ayırdım. Şöyle şunun ikisinin arası bakın şöyle. Normalde orijinalinde dediğim gibi arka parça 3 motiften oluşuyordu ama onlarda her bedende 3 motiften oluşuyor. Benim o şekilde beden ayarlamam zordu, motiflerin genişliğini ayarlamam. Ben o yüzden motifleri neredeyse birebir aynısını yaptım ama bedeni ayarlarken kol kısımlarını, kol bedenlerini, enini, boyunu ayarlarken kendi zevkime göre yaptım, tamamen kullanım şekline göre. O yüzden mesela ben boyu 3 motif yaptım. Orijinalinde de 3 motifte ama siz bir motif daha uzatarak daha rahat pantolonlarla kullanılabilecek şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ikinci motifimin şurada köşeden sonraki ilk arasına bakın şuraya batıyorum. İkinci motifimin buraya sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum burada. Şimdi şu köşeye bir tane badem yapacağım. 3 zincir çektim. Bu köşeye bir tane badem yapıyorum. Aynı anda ipleri de gizlerken onlar gelmesin diye uğraşıyorum. Bir zincir çektim. Bakın şurada yakından göstereyim şöyle. İkinci motifimin köşeden sonraki ilk arasına sadece 3 zincir çektim. Buraya ipimi sabitleyip 3 zincir çektim. Burası yaka oyuntusu gibi olması için buraya badem yapmadım. Daha sonra bu köşeye yaptım badem. Bir zincir çektim. İkinci motifimin de köşe kısmına yine bir badem yapıyorum. Bir zincir çekerek şimdi burada şu köşeye kadar bademlerimizi tıpkı motif örer gibi yapmaya devam edelim. Şimdi köşeye geldiğimde bakın bir zincir çektim. Burada köşeye bir tane badem yapıyorum. Şu şekilde bademimi yaptım. Artık köşeyi 2 tane yapmamıza gerek yok. Yine 3 zincir çekip örgümü döndürüyorum. Şimdi döndürdüğümde burada ilk badem boşluğuna yapmaya devam ediyorum. Zincirimden hariç. Bakın daha sonra bu badem sayıları aynı hizada gitmesi için şu 3 zincirlik kısma bir tane yapacağız. Şimdi burada geldi sıra başında denk. Şimdi yine yakaya doğru bademlerimizi aynı şekilde motif örer gibi şuralarda yapmaya devam edelim. Şimdi yaka tarafından sıra sonuna geldim. Yaka tarafından bir zincir çektim. Şimdi normalde şu bademimden sonra bademimle zincirim arasına bir tane daha badem yapmam gerekiyor. Ama ben yaka kısmında eksiltme yaptığım için bu boşluğa yapmıyorum. Tığımı doluyorum. Burada zincirimin tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip yukarıya geçiyorum. Bakın burada bir eksiltme yapmış olduk. Pardon. Şurada bademden sonra zincir çekmeden yapacağız bu eksiltmeyi. Hafif bir yaka kesintisi gibi oyuntusu
olsun diye. 3 zincir çektim. Bakın burada da şu şekilde göstereyim. Şöyle bir yaka kesintisi gibi oyuntusu oluyor. Bu görüntüyü vermek için. Şimdi dönüyorum. Döndürüyorum ve buradan yine bademlerimi yapmaya devam ediyorum. Artık bundan sonra kesme işlemi yapmayacağız. Bademleri aynen yapmaya devam edeceğiz. Her boşluğa. Şimdi sıra sonuna geldiğimde o zincirin arasına da nasıl yaptığımı göstereceğim. Tıpkı motifin üstüne yapar gibi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım bademlerimizi. Şimdi bakın şurada sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Şimdi buradan dönüş yapamıyoruz veya buraya batıp dönersek eksiltme yapmış oluyoruz. Bu çektiğim 3 zincirin arasına da bir tane badem yapacağım. Bir tane içine yapıyorum. Bir tane de kayma yapmasın diye şu zincirime batarak yapıyorum bademimi. Şu an kamerada hem örüp hem batamadım. Evet. Şu şekilde ilk ikisini çıkarıp bir tanesini şuraya kenara zincire sabitledim. 3 zincir çekip döndürüyorum. Yine ilk boşluğumda bademlerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi 2 sıra daha eksiltmeden bademlerimizi yapalım. Daha sonra arka işlemimiz bitmiş olacak. Şuraya sıra sonuna kadar geliyoruz. Bakın şu zincir arasına dönüş yaptığımız zincir arasına yapıp tekrar döneceğiz ve bitecek. O son 2 sırayı da göstereyim, bir karışıklık eksilme olmasın. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın bir zincirimi çektim. Bu zincirin içine de bir tane badem yapıyorum. İkinci trabzanımı yaparken zincirin kenarına batıyorum ki şu kenarlar düz çıksın diye. Yine 3 zincirimizi çekelim. Örgümüzü döndürdük. Şimdi ön yüzde ve son sıradayız. Son sırada da bademlerimizi yapıp bitiriyoruz. Arka ile ilgili işlemimiz bu kadar. Önde de bu işlemin aynısını yaparak omuza birleştireceğiz. Şimdi burada bir motiflik kenarımız kaldı. Yani şu ikinci motifin ikinci örneğinden başlamıştık ya, bu iki örneği kestik. Bir motif kenarı kadar kenarımız kaldı. Çünkü önde de bir motif bırakmıştık omuz için. O yüzden burada kesilmiş haliyle bir motif kadar örüyoruz. Bu sırayı bitirdiğimizde ön parçaya geçeceğiz. Evet, bakın sıra sonuna geldiğimde burada son bademimi yapıp kestim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8 badem olacak bitmiş halinde, eksiltme yapmış olduğumuz halinde. Şöyle göstereyim. Şurada bakın motifimizi birleştirdiğimizde burada tek motife denk gelecek şekilde ayarladık omuzu. Buna göre yaptım. Orijinalinde de arka kısımda bu işlem yapılmıştı. Ön kısmında daha az yapılmıştı ama dediğim gibi onlar hazır giyim olduğu için beden ayarlamaları daha kolay oluyor. Ben şimdi önle arka uzunluğu aynı olması için aynı işlemi bu öne de yapacağım. Ön omuza. Şimdi ipimizi alıyoruz yine. İlmeğimizi oluşturup şunu şöyle kenara çekeyim, alttan zeminde daha rahat görün. Şimdi bu köşeden alıp 3 zincirimi çekip buraya bir badem yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada tıpkı motif kenarı örer gibi sadece tek kenarını git gel yaparak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bademlerimizi yapalım. Bu şekilde. Sıra sonuna geldim bakın. Son bu köşe kısmına da bir tane yapıyorum. Yukarıya döneceğim için köşe yapmaya gerek kalmıyor. 3 zincir çekiyorum. Parçamı döndürüyorum. Tekrar burada ilk boşluğa, ön parçada eksiltme yok. Yakada ilk 2 sırada 2 badem eksiltmiştik. Yaka kısmında, omuz kısmında hiç eksiltme yapmadık. Önde hiç eksiltme yok. Sadece 5 sıra bu bademleri örüyoruz. Ön kısımla denk gelsin diye. Bir sıra zaten motifin kendi siyah rengi var. 5 sırada sadece omuz kısmına biz örüyoruz. Git gel yaparak
4 sıra örelim. 5. sırayı örerken birleştirme işlemi yapacağız. Tıpkı arkada ördüğümüz gibi aynı şekilde dönüşleri yaparak örelim. Evet, şimdi ön parçada 5. sıramı öreceğim. 3 zincir çekip yukarıya çıktım. Şimdi bu zincir çektikten sonra yukarıya çıktıktan sonra burada bademimin tepesine bakın. İlk boşluğa değil, bademin tepesine şu şekilde bir birleştirme yapıyorum. Kenarları düz olması için. Bir zincir çekip şimdi ilk boşluğa bir tane bademimi yapıyorum. Tıpkı motif birleştirir gibi bundan sonrasını birleştirerek öreceğiz. Her boşluğa bir tane badem yaparak 5. sırayı örerek yapmış oluyoruz böylece. Tıpkı motif birleştirir gibi geldik. Bakın yine en sona geldiğimizde şurada bir badem yapıyorum zincirimin içine, bir tane de zincirime batıyorum. Kenarların daha düz olması için. Biraz tığım kalın olduğu için zincire batmak zor oluyor. Şu şekilde bademimi yapıp zincirimi çektim ve son köşeye, burada da son köşeye, hatta şöyle zincirin içine, yine son sıra sonu olduğu için birleştirerek 2 zincir çekip burada ipimizi kesebiliriz. Çok pardon, şöyle makasımı aldım. Evet, bakın omuzu birleştirmiş olduk. Tıpkı motif birleştirir gibi. Biraz siyah olduğu için ana rengimiz gözükmemesinden korkuyorum ama umarım anlaşılır oluyordur. Şimdi omuzları yaptıktan sonra boyumuz da eşitlendi. Şimdi kolları yapmaya geçeceğiz. Ama kollardan önce yine şu şekilde örgümüzün ön yüzünü yayıyoruz. Buraya ön, omuz ve arkaya bir sıra şu kenarda yaptığımız bademlerden yapacağız. Koltuk altını dikerken hem yanların daha düzgün durması hem de düz olması için. Çünkü köşe birleştirmeleri var kenarlarda. Oraların daha muntazam durması için şu şekilde bakın en köşeye bir tane badem yaparak başlıyorum. Aynı zamanda buralardan beden de arttırabilirsiniz. 3 tane zincirimi çektim. Buraya bir badem yaptım. Bir zincir çekip her boşluğa bir badem yaparak bunu arka etek ucuna kadar yan kısma, kolları dikeceğim kısma yapıyorum. Şu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Bunu sonuna kadar göstermeyeceğim. Buradan bu köşeden başladık bakın. Şu ön parçamız şurada omuzda. Şuradan da arka parçanın son köşesine kadar yapıyoruz bunu. Ben ön tarafımı yaptım. Orada size yapılmış halini göstereyim. Bakın şu şekilde kolları yanları birleştirdiğimizde şurada birbirine düz olarak daha muntazam bir görüntüsü olmuş olacak dikerken. Aynı zamanda burada beden genişletmek için de kullanabiliriz. Bunu tığla birleştiremiyorum çünkü kolları birleştirerek ekleyeceğim. Sadece bu koltuk altı kısmında dikişi olacak hırkamızın. Diğer yerleri örerek birleştirdik. Ama sık iğne ile tığla da birleştirebilirsiniz burayı. Aynı zamanda dediğim gibi yine beden genişletmek istiyorsunuz. Bir motif yaptığınızda çok büyük oluyor. Ama 4 motif de biraz sıkıyor. Bunu yine şu kenarları 2-3 sıra giderek 2 sıra yaptığımızda karşılıklı birer sıra 2 sıra genişlemiş olacak. Şu an ben bir sıra yaptım. Karşılıklı diktiğimde 2 sıra oldu. Neredeyse de 2 santim yapıyor bu. Bu şekilde 2-3 sıra fazlalaştırarak birer motif örmekten de kurtulmuş olursunuz veya daha rahat birer santim birer santim bedeni ayarlamış olursunuz. Bu da size bir fikir olsun. Şimdi burayı da aynı şekilde yapıyorum sıra sonuna kadar. Daha sonra da kollara geçeceğiz. Evet, şimdi bu parçayı kol için ördüm. Kol için bu şekilde 3 motif ikişerli olarak ördüm. Kol için tek fark şu siyah sırasını 2 sıra yaptım. Biraz daha geniş olması için. Çünkü kol yaklaşık kendi bedenime göre ben 20 santim civarında yapıyorum. Bu siyah yerleri 2 sıra yaptım. Şimdi de bu kenarlara, bu hanım dilendinin kenarlarını yapacağım yine siyahla. Hem biraz genişleteceğim hem de şu bilek kısmı dar olsun diye burada bir işlem yapacağız. Şu şekilde 3 motif yaptım.
yan yana 6 motiften oluşuyor. Şurada son sırada eğer bilek kısmınız biraz daha dar olsun istiyorsanız 1 numara küçük tığla örebilirsiniz motifleriniz bir tık küçük ve toplu durmasını isterseniz. Ama aynı numarayla da örülebilir. Şimdi bu kenarlarına genişletmek için uyguladığım işlemi göstereceğim size. Hem kol altında kalacak, bu gözükmeyecek, üstte motifler gözükecek. Hem de kolda böyle bir daraltma, eksiltme gibi yapmış olacağız. Omuzdan bileğe doğru daralmış gibi gözükecek. Buraya ilmeğimizi sabitleyip yine aralara ikili bademlerimizi yapmaya başlıyoruz. Aralarına bir zincir çekip, çok pardon, şu 3 zincirden sonra yapıyorduk. O 3 zincirin arasına bir tane daha yapacağımız için, evet, şu şekilde bilek kısmına doğru motiflerimizin kenarında yaptığımız gibi aşağıya doğru yapalım, bileğimize doğru. Aynı örneği yapıyoruz. Siyah iple, farklı hiçbir işlem yok. Bileğimize doğru örelim. Şimdi bakın, iki motif boyunca burası benim omzuma gelecek yer. Aynı kenar işlemini, bademlerimi yaptım. Burada bileğimdeki motif artık son motif. Bu köşesine yapıyorum. Bir tane badem. Şimdi buraya yapmam gerekiyor. Artık buradan sonrasında yapmayacağım. Bu bilek kısmının daha dar olmasını istiyorum. Hiç zincir çekmeden şurada motifin ilk deliğini sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Normalde buraya yapmamız gerekiyor. Şimdi bu ikinci boşluktan yapmaya devam ediyorum. Şu şekilde bademimi yaptım. Burada da bir tane eksiltmiş olduk. Şimdi omuz kısmına doğru her boşluğa bir tane badem yaparak devam ediyoruz. Bakın, burası bileğimiz şu şekilde katlandığında burada bir eksiltme ve revlik olacak. Bir sonraki sırada bunu daha kısa bırakacağız. Karşılıklı iki kenarda da yapacağız. Şimdi omuz kısmına kadar yine her boşluğa bademlerimizi yapmaya devam edelim. Şimdi sıra sonuna yaklaştım. Bakın, son boşluğuma yapıyorum bademimi. Omuz kısmında herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. O yüzden burada bakın, ilk bademle başlamıştık. Şimdi bir zincir çekip buradaki zincirin tepesine batıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip dönüyorum. Hemen bunun içine yapacağım. Burada eksiltme olmaması için. Başta bir delik, bir badem geliyor. Bu kenarlarda yaptığımız işlemlerde, yani motiflerin dışında bu kenarlarda yaptığımız işlemlere dikkat edersek bu kenar düz olarak ilerler. Şimdi yine bakın, şurada bilek kısmında eksiltme yaptığımız yer, yine bu bileğe doğru örelim. Aynı boşluklara badem yapalım. Sonuna gelmeden yine bir eksiltme yapacağız. Bütün deliklere yapıp hemen geliyorum. Evet, şimdi yine bilek kısmına doğru ördüm bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldığında bademlerimden şöyle bakın, 1,5 tam ikinci motifin ortasına kadar ördüm. Bir sonraki deliğe hiç zincir çekmeden sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip burada ipimi koparıyorum. Kol altı için, kollar için genişletme bu kadar olacak. Bakın, şu şekilde şuradan da bir daralmayla böyle iniyor. Şöyle birleştirdiğimizde kol bileğe doğru daralıyor olacak. Burada modelin orijinalinde bu kısım nasıl ayarlanmıştı bilmiyorum. İnternetten gördüm çünkü ben modeli. Daha sonra mağazada da baktım ama kol altına gerçekten hiç dikkat etmemişim. Örerken kendi bedenime göre ayarlarken aklıma geldi bu kısım. Böyle düz olduğunda motifler sanki biraz dar gelecek gibi hissettim. O yüzden böyle bir işlem yaptım ben. Şimdi aynısını, aynı işlemi bu kısma da yapacağım. Daha sonra dikerken de buralardan dikerek birleştireceğim kol altını ve yanları. Aynı işlemi buraya da yapalım. Daha sonra da şu omuz için öreceğiz. Hem de bu omuz kısmı genişlemiş oluyor. Neredeyse 4 santim. 3 sırada 4 santim buradan, 4 santim buradan genişliyor. Ve 20 santim oluyor benim yaptığım ölçüde. Yaparsanız kol ölçüsü tam 20 santim şu taraf, 20 santim bu taraf olarak.
Şimdi diğer tarafa da yapalım aynı işlemi. Evet, şimdi kolumun karşı tarafında yaptım. Şu şekilde göstereyim. İki tarafta aynı. Şuradan dikerek birleştireceğiz ama önce gövdemize birleştireceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi ön parçamı ve arka parçamı, iki parçamı tam omuz ortada olacak şekilde açıyorum. Şimdi ben kollarımın şu kısmına da bu yanlara yaptığım işlemden yapacağım. Omuza gelen kısmına da. Orijinalinde de bu omuz kısmına bu bademlerden veya trabzanlardan ne derseniz yapılmıştı ama böyle daha üçgen şeklinde bir ovallik verilmişti. Ben düşük kollu yaptığım için o kısmı normal yapacağım. Bu artık yaptığımız kenarlara yaptığımın aynısı. Şu kenardan başlıyorum. Sabitliyorum ilmeğimi. 3 zincir çekip yine aynı şekilde bademleri yapmaya devam ediyorum. Bir yandan da iplerimi gizliyorum. Bir zincir çekip hemen bir sonrakine atlıyorum şuraya. Yine bir badem yaparak sıra sonuna kadar git gel yapacağız. Burada kesme yok. Bakın şöyle şuradan git gel yapacağız. Bir kere gideceğim. Şu an ön yüzdeyim. Bu sırayı gideceğim. İkinci sıra arka yüzde. Üçüncü sırayı giderken buradan birleştirmemi yapacağım. Tıpkı motiflerde birleştirdiğim gibi olacak. Birleştirme yerimde arka tarafın birinci motifinin bittiği yer. Bakın şurası köşesi. Burası birinci motifimin bittiği yer. Burası da ön tarafımın birinci motifimin bittiği yer. Şöyle denk düştüğünde zaten direkt oraya geliyor benim ölçülerimde yaparsanız. 20 santim 20 santim benimki. 39,5 santim diyebilirim hatta. Bu şekilde buradan birleştirmemi yapacağım. Tıpkı motiflerde yaptığım gibi. Bu 3 sırayı da yapalım. Diğerlerinin birebir aynısı olduğu için tekrar göstermiyorum. Bu 3 sırayı da yapalım. 3. sırayı yaparken dediğim gibi tıpkı motifleri yaptığımız gibi birleştiriyoruz. Daha sonra da dikme işlemi ve oyaları kalacak. Artık neredeyse hırkamız bitti diyebiliriz. Evet, bakın 3 sıra örüp 3. sırayı örerken şurada tıpkı motiflerde yaptığım birleştirmenin aynısını yaptım. Şu şekilde kolum. Şimdi bu kolumun ağız kısmına da benim kollarım biraz uzun olduğu için hem de bu kolu uzatmaya yarıyor şurada yaptığımız işlemler. Eğer sizin kol boyunuza motifler yeterli olabilirse burada omuz kısmında yaptığımız birleştirmeyi daha birinci sırada yaparak direkt birleştirebilirsiniz. Ben yaptığımda şimdi bileklere geçiş yaparken şu bilek kısmına da aynı işlemi yapmak istiyorum. Şuradan burada da sadece 2 sıra yapacağım. Yine 3 zincir çekip badem yapmaya başlıyorum. Yine zaten sadece boşluklara yaparak buraya da 3 sıra bademimi yapıyorum. 2 ya da 3 sıra tamamen sizin nasıl istediğinize bağlı. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet, şimdi şöyle göstereyim. 3 sırada bu tarafa ekledim. Ben biraz kol boyunu uzatmak istedim çünkü. Şimdi buradan direkt kolumu ikiye katlıyorum. Şöyle gövdemi de katlayayım. İpliğimi biraz uzun kestim. Bu kol tarafını yaptıktan sonra. Şimdi şuradan trabzan trabzana motiflerim birbirine denk gelecek şekilde önce kolumu, daha sonra da koltuk altında yan bedenimi birbirine denk gelmesine dikkat edecek şekilde dikiyorum. Şöyle dikmemin başlangıcını da göstereyim. Hemen karşıda da trabzanın başlangıç yerinden geçiriyorum. Trabzanlar karşılıklı gelecek şekilde dikelim. İpim koyu renk olduğu için çok belli olmuyor olabilir ama sadece trabzanların bakın bir altından bir üstünden geçirerek önemli olan örneğim yani motiflerim birbirine denk gelsin, yamukluk olmasın. Sadece buna dikkat ediyorum dikerken. Buradan koldan koltuk altından sonuna kadar dikiyoruz. Daha sonra bu kol evine 2 sıra bir sık iğne yapacağım ve ön kısmına sık iğnemizi yaptıktan sonra ceplerimizi dikip bitireceğiz hırkamızı. Tüm detaylarıyla elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dikişi yapıyorum ben hızlıca. Dikişten sonra son detaylara geçebiliriz. Evet, şimdi hırkamın dikişini tamamladım. Şu şekilde koltuk altından diktim. Ben dikmeden önce motiflerimi ütüledim güzelce açılmasına.
sağlamak için. Daha sonra diktim. Şimdi dikiş yerlerine de son bir ütü yapacağım. En son 3 sıra şuraya bademlerimizi yapmıştık. Diktikten sonra da 2 sıra sık iğne yaptım. Kollarımda siyah renk olduğu için şu an kamerada tam gösteremiyor olabilirim ama söylediğimden farklı hiçbir işlem yapmadım. Yine yanları diktikten sonra etek ucuna bir sıra badem yaptım. Tıpkı kollarda yaptığımız gibi omuz birleştirmede birebir aynısını yaptım ve 2 sıra sık iğne yaptım. Şimdi ön taraflarda şu etek ucundan başlayıp yakadan, enseden dönerek yine bir sıra yan tarafı düzeltmek için duruşunu badem yaptım. Şu şekilde yakadan, enseden dolaşıp diğer ön tarafıma etek ucuna kadar bir sıra badem yaptım. Şimdi bu bademlerin üzerine de sık iğne yapacağım. Etek ucunda ve kollarda yaptım. Burada da göstermek istedim. Şu şekilde alalım. Şöyle bir tane bademlerin tepesine, bir tane zincire, bir tane bademin tepesine, bir tane zincire gelecek şekilde 2 sıra sık iğne yapıyorum. Önce bademlerimi yapmaya başlarken ön yüzde oluyorum. Birinci sıra sık iğnemi yaparken şu anda arka yüzdeyim. Bir sonraki sırada ön yüzde olacağım. Yani ikinci sıra sık iğnemi yaptığımda ön yüzde olacağım ve bitirmiş olacağım. Ön yüzde bitmesine dikkat ediyorum tığ işlerinin. Çünkü görüntüsü o şekilde daha iyi oluyor. Bu şekilde 2 sıra boyunca sık iğne yapalım. Evet, dış kenarlarına da 2 sıra sık iğne yaptıktan sonra artık hırkam bitmiş oluyor. Şu şekilde görüntüsünü göstereyim. Motiflerimi ütüledim dikmeden önce, birleştirdikten sonra, ancak diktikten sonra ve şu sık iğneleri yaptıktan sonra henüz ütülemedim. Ütülediğimde şu kısımlarda daha iyi duracak. Cepleri vardı hırkamızın orijinalinde. Şu şekilde tek motif ördüm. Bu tek motifin sadece üst kısmına, ağız kısmına 2 sıra sık iğne yaptım ve bunu iğneyle tıpkı örgü diker gibi hırkamızın yan taraflarını diker gibi sadece siyah yerlerin üzerinden kendi ipiyle dikerek birleştireceğim. Şu şekilde motifin cebin en altı motiflerimizin ilk sırasına denk gelecek şekilde şu sonradan yaptığımız lastik kısmına gelmeden dikimini yapacağız. Şu şekilde görüntüsü olacak. Düğme olarak da kendim ipten örerek yaptım. Orijinalde de bu şekilde diye hatırlıyorum. Bu düğmelerin yapımı YouTube'da fazlasıyla var. O yüzden video uzamasın diye bu kısmı göstermedim. İlik bırakmamıştık hırkamızda, zaten motifli olduğu için şu aralıklardan şu şekilde geçirilerek orijinalinde de bu şekilde yapılmıştı. Şöyle düğmelerimizi de diktiğimizde zaten 3-4 tane düğme yeterli olacak kısa bir hırka olduğu için. Hırkamı tüm detaylarıyla gösterdim. Yapamadığınız veya benim atladığım herhangi bir yer olursa bana DM'den ve yorumlar kısmından her zaman ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.